Merhabalar sevgili hanımlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine yakadan başlamalı yelek çalışması yapacağız. Yeleğimiz dikişsiz olacak. Yeleğim için kullandığım ipim Nako Elite Baby. 100 gramı 250 metrelik bir ip. Şöyle askeri yeşil dediğimizde bir renk. Renk numarası 1307. Sizler tabii ki benimle aynı marka, aynı renk çalışmak zorunda değilsiniz. Bazen böyle ısrarla soruyorsunuz, hangi marka ip kullandınız, renk numarası nedir? O yüzden söylüyorum arkadaşlar. Asla bir reklam değil. Şişim 3 numara. Elinizde olan iplerle örün. Elimde 2 adet ipim var. Yeleğime 1,5 ip ya da 2 ipe yakın ip gider. Elinizde 2 adet ip bulunması yeterli. Hemen bir ipimi şöyle kenara alıyorum. Diğer ipimi de aldım. Fazla zaman kaybetmemek için şişime 82 ilmek attım. Örgümün ön yüzünden 4 haroşa dişi çalıştım ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Arka yüzünden de bir sıra haroşa çalışacağım. 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar. 82 ilmeğimin 14 ilmeği ön patlara ait. 7 ilmek bir tarafa, 7 ilmek bir tarafa. Bakın şu kenar ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimi ipimi öne aldım. Haroşa ile devam ediyorum. Ben haroşa ilmeklerimi ters ilmeklerle oluşturuyorum. Bu arada kanalıma abone değilseniz abonelikler tamamen ücretsiz. Abone olduktan sonra da zil butonunu tüm olarak aktif haline getirirseniz kanalımdan gelen tüm bildirimlerden ilk sizler haberdar olursunuz. Yedi ilmek ön pat ilmeğime kadar beraber örelim. Örgümün arka yüzünden haroşa sıramızı. Bu robada yaka düşürme tekniği çalışmıyoruz. Bu robam sabit sayılı bir roba, 82 ilmekle çalışıyorum. 83 ilmek de olmaz, 81 ilmek de olmaz. Ama sizler tabii ki ön patları 7'şer ilmek değil de 8'er ilmek çalışırsanız 84 ilmek başlayabilirsiniz. 3, 6, 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar ördüm. Burada şimdi 3 ilmek, bakın haroşa ilmeğimi alıyorum. Ön pat ilmeğime ait 1, 2, 3. Bir doluyorum. En kolay ilik açma tekniği. Bakın doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 2 kenar ilmeğimi de haroşa ördüm. Ben haroşamı ters ilmeklerle ördüğüm için örgümün arka yüzünden ilik yerini çalışıyorum. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. Bu kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi kenar ilmeğimle beraber haroşa örüyorum. 2, 4, 5, 6, 7. Şimdi robamızın modelini koyuyoruz. Bir doluyorum, artırıyorum. Bir ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. Bakın. 1, 2, 3. Bakın 3 ilmeğimi şöyle içerisinden bir ilmek aldım ters olarak. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. İpimi katını almışım burada. Bir, iki ilmek düz ördüm bakın. Tekrar bir doluyorum.
Bir ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. 1, 2, 3. 3 ilmeğimin içerisinden bir ters ilmek aldım ve bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. 1, 2 ilmek düz ördüm. Bakın şöyle. Şimdi çok kendini belli etmiyor ama yine de şöyle anlatmaya çalışayım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi ördüm. Bir doladım, bir ilmek düz. İpimi öne aldım. 3 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım, bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Doladığım ilmeğim artırdığım ilmeğim. 2 ilmek düz. Bir doladım, bir ilmek düz. İpimi öne aldım. 3 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım, 2 ilmek düz. Bir doluyorum. Tekrar ediyorum. Doladığım ilmeğim artırdığım ilmeğim. Bir ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. 1, 2, 3. 3 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. 1, 2 ilmek düz ördüm. Bir doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. 1, 2, 3. 3 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. Robamızın ön yüzünde ilk sırada, model kurduğumuz sırada hem artırıyorum hem eksiltiyorum. Bir ilmek düz ördüm. 3 ilmeğin içerisinden bir ters ilmekten sonra bir doladım. 2 ilmek düz. Bir doladım. Bir ilmek düz. İpimi öne aldım. 1, 2, 3. 3 ilmeğin içerisinden bir ters ilmeğimi aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. 1, 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. 1, 2, 3. 3 ilmeğin içerisinden bir ters ilmeğimi aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. 1, 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz. 1, 2, 3. İpimi ön aldım. 3 ilmeğin içerisinden bir ters ilmeğimi aldım. Bir ilmek düz ördüm. Çok fazla kelime tekrarı oluyor ama bunu sıra başından sıra sonuna kadar anlatmak istiyorum ilk sırayı. Sonra bir doluyorum. 2 ilmek düz. Bir doluyorum. Bir ilmek düz. İpimi öne alıyorum. 3 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. 1, 2 ilmek düz. Bir doluyorum. Bir ilmek düz. Bir ipimi şöyle öne aldım. 1, 2, 3 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. İpim arkada, bir düz ilmek. Bir doladım. 1, 2 ilmek düz. Bir doladım. Bir ilmek düz. İpimi öne aldım. 1, 2, 3 ilmeğin içerisinden bir ters ilmeğimi aldım. Bir ilmek düz ördüm. 3, 6, 7 ilmek ön pat ilmeğim kaldı. Bir doluyorum. Artırıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Robamızın bir kolaylığı var. Örgümüzün arka yüzünden bütün ilmekleri ters örüyorum. Tabii ki haroşa ilmeklerimi de ters oluşturduğum için. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. 7 ilmek ön pat haroşa ilmeğimle beraber ajur ilmeklerimi ve diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örüyorum. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle örgümün ön yüzündeyim. 2 sırayı tamamladım bakın roba modelinde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bir doladım, artırdım. Burada 5 ilmek düz örüyorum. Bu sıra sadece artırıyoruz. Kesme işlemi yok. 1, 2, 3, 4, 5. Bir doluyorum. Artırıyorum. 2 ilmek düz. Doluyorum. 5 ilmek düz.
1, 2, 3, 4, 5. Doluyorum. 1, 2 ilmek düz doluyorum. Bakın şişimin başına ip alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz. Bir doladım, artırdım. 2 ilmek düz. Bir doladım, doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim. Tekrarlıyorum. 5 ilmek düz. Bu sıramız kolay. Roba modelinde 3. sıradayız. Bakın. Bu şekilde ilerliyoruz. Sıra sonundaki şu son artırıma kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim. 7 ilmek ön pati ilmeğimin dibinde son artırıma geldim. Bakın burada 5 ilmek düz ördüm. Bir doladım, artırdım. 7 ilmek ön pati ilmeğimi haroşa ördüm. Örgümün arka yüzünü döndürdüm. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar ters ilmeklerle ilerliyorum. Ön pati ilmeklerim de buna dahil olmak üzere biraz önce de ifade ettiğim üzere haroşa ilmeklerimi ben ters ilmeklerle oluşturduğum için örgünün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters ördüm ve sıra sonuna geldim. Şöyle bakalım. 4 sırayı tamamladım roba modelimde. Örgümün ön yüzündeyim. Her 4 sırada bir kesme işlemi ve artırma işlemi oluyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Burada bir doladım, artırdım. Bakın. 5 ilmeğim ajur ilmeğimle beraber 7 ilmek oldu gördüğünüz gibi. Şöyle 1, 2 ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. 3 ilmeğin içerisinden bakın bu şekilde bir ters ilmeğimi aldım. Tekrar 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım, artırdım. 2 ilmek düz. Bakın robada burası ana modelimiz. Şu anda 2 ilmeğimiz de ara modelimiz. Bir doladım. 1, 2 ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. 3 ilmeğin içerisinden bir ters ilmeğimi aldım, eksilttim. Tekrar 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım, 2 ilmek düz. Bir doladım, 1, 2 ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. 3 ilmeğin içerisinden bir ters ilmeğimi aldım. 1, 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım, 2 ilmek düz. Bir doladım, 1, 2 ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. 3 ilmeğin içerisinden bir ters ilmeğimi aldım. 2 ilmek düz ördüm. Bakın şu şekilde ilerliyoruz. Sıra sonundaki son modele kadar, şu ana modele kadar, bakın şuraya kadar ben örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonundaki son modele geldim. Bakın 2 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bir doluyorum. 2 ilmek düz. Bu 2 düz ilmeğim şu aradaki, bakın sabit giden 2 düz ilmeğim. İpimi öne aldım. 3 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bakın artırdım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. 7'şer ilmek ön pat ilmeklerimde buna dahil olmak üzere haroşa ilmeklerimi ters oluşturduğum için.
Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerimle. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi kenar ilmeğimle beraber haroşa ördüm. Bu sıramız yine kolay. Bu sırada sadece artırma var. Eksiltme işlemi yok. Bir doladım, artırdım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmek düz. Bir doladım. 7 ilmek düz örüyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7. Bir doladım. 2 ilmek düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonundaki şu son artırıma kadar. Bunu yine beraber çalışalım. Örgümü ilerlettim. 7 ilmek ön pat ilmeğimin hemen önündeki son artırıma geldim bakın. Burada bakın 2 ilmek düz, bir artırdım, 7 ilmek düz ördüm, bir artırdım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Bakın bu arada da şöyle bir bakalım nasıl olmuş. Örgümün arka yüzünden kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi ters ilmeklerle haroşa ördüm. Ve sıra başından sıra sonuna kadar örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örerek. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Bir sefer daha ters ilmekleri çalışalım. Hani hem kesme hem artırma olan sırayı çalışalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Şimdi burada 3, 6, 9 ilmeğim var değil mi? Bir doladım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. 3 ilmeğimin içerisinden bir ters ilmek aldım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bu sıra hem artırıyoruz hem kesiyoruz roba modelimizde. Bir doladım. 2 ilmek düz. Burası hep sabit. Bu şekilde gidiyor bak. Bir doladım. 1, 2, 3 ilmek düz. İpimi öne aldım. 3 ilmeğimin içerisinden bir ters ilmeğimi aldım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Daha sonra örgümün arka yüzünü döndüreyim. Örgümün arka yüzünden de tüm ilmeklerimi ters örüp geleyim. Örgümün ön ve arka yüzünden ördüm geldim. Bakın şu şekilde robamızın modeline bakalım. Kaç ajur çalışmışım? 2, 4, 5 ajur çalıştım. Bunu 8 ajura tamam edip geliyorum. Ortadaki 2 ilmeğim hep sabit. 2 ilmeğin her iki tarafından artırım çalışarak tabii ki her 4 sırada bir de 3 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek alıyoruz. Bunu da unutmuyoruz. Ben şimdi oraya kadar örüp geliyorum. 8 artırıma kadar. İlk ilik yerimi açtım biliyorsunuz 4 haroşa sırasından sonra örgümün ön yüzünde, daha sonrası 15 haroşa sırası örgümün ön yüzünde oluşacak. Arka yüzünden gelirken ilik yerini açacağım. 8 ajur çalıştım geldim şöyle bakalım. Bakın. Şimdi bu ana model olan yıldız yaprağı kapatacağız.
ara model olan şu sabit giden 2 ilmek artacak. Yine aynı eksiltme artırma olacak. Sadece yaprağımız kapanacak. Bu 2 ilmeğimiz düz ilmek olarak açılacak. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Kenar ilmeğimle beraber. Buradan şimdi şu ajur ilmeğimi düz ördüm. Bakın bir ilmek düz. 7 ilmek haroşa ilmeğimin dibinden bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Burada kaç ilmeğim kalıyor? Şu ajur ilmeğimi de bıraktım. 3 6 9 11 ilmeğim var bak. Bir doluyorum, artırıyorum. 1 2 3 4 ilmeğimi ördüm. İpimi öne aldım. 3 ilmeğin içerisinden bir ters ilmeğimi aldım. Sonra ipim arkada 1 2 3 4 ilmeğimi ördüm. Şöyle bakalım. Bir doladım. Bu ajur olan ilmeklerim bakın şu 2 ilmeğe geldi artık. 1 2 3 4 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Daha sonra bir doluyorum. 1 2 3 4 ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. 3 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek alıyorum. İpim arkada 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Bir doladım, artırdım. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. 3 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım ve 4 ilmek düz. Bakın şu şekilde. 7 ilmek ön pat ilmeğimi ördüm. 1 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 4 ilmek düz. 3 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek, 4 ilmek düz, bir doladım. 4 ilmek düz. Şu 2 ilmeğim 4 ilmeğe çıktı. Tekrar işlem tekrarı bu şekilde devam ediyorum. Nereye kadar? Sıra sonundaki şu son bir ajur ilmeğime kadar. Oraya kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim, geldim. Son bir ajur ilmeğime kadar ön pat ilmeğimin önünde. Bir doladım. Bakın burada yapmış olduğum işlemi bu yaprakta da yaptım. Sıra sonuna kadar aynı şekilde çalıştık. Bir doluyorum. Bir ilmek düz. Sonra 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. İpimi öne aldım. Örgümün arka yüzünde tüm ilmeklerim ters. Haroşa ilmeklerimle beraber sıra sonuna kadar ters ilmeklerle örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Kenar ilmeğimle beraber 7 ilmek.
Sonra 2 ilmek düz örüyorum. Bakın 1 2 bir doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. Biraz önce de ifade ettiğim gibi yaprağımız kapanıyor. Aradaki bu 2 ilmeğimiz açılıyor. Teknik aynı. Sadece biri kapanıyor, biri açılıyor. Bakın 6 ilmek düz ilmeğimden sonra bir doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz. Bir doluyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonundaki şu 2 ilmeğe kadar, ajur ilmeğime kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonundaki ajur ilmeğime geldim. Bakın bu yaprakta da bir doladım. 3 6 9 ilmek düz ördüm. Bir doluyorum. 2 ilmek düz ördüm. Sonra 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeklerimle beraber sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örerek örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. 3 6 7. Burada 3 ilmek düz örüyorum. 1 ipimin katını almışım. Onu hemen bir düzelteyim. 2 3 bir doladım. Burada 9 ilmeğim kaldı biliyorsunuz. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. 3 ilmeğin içerisinden bir ters ilmeğimi aldım. 3 ilmek düz ördüm. Bir doladım, artırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. 3 ilmeğin içerisinden bir ters ilmeğimi aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek düz ördüm. Bakın bu şekilde. Bu şekilde ilerliyorum. Sıra sonunda yine son yaprakta çalışıyorum. Bir doluyorum. 3 ilmek düz. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Örgümün ön ve arka yüzünden ördüm, geldim. Bu şekilde devam ediyoruz. Şu yıldız yaprakta 3 ilmek kalana kadar, bakın şöyle 3 ilmek kalana kadar ben örgümü ilerletip geleyim. Sonra o 3 ilmeği de beraber toplarız. Yıldız yaprak modelimde 3 ilmek kalana kadar ördüm, geldim. Burada da 8 ajur çalıştım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şöyle bakalım. Bakın bu şekilde oldu. Örgümün ön yüzündeyim. 7 ilmek ön pat haroşa ilmeğimi de ördüm.
Şimdi düz ilmeklerimi sayıyorum. Bu 3 ilmeğime kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Haroşa ilmeğimin yanında. Bir doladım. İpimi öne aldım. 1, 2, 3 ilmeğimin içerisinden bir ters ilmeğimi aldım. Bu şekilde bakın topladım. Bir doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bakın bu ara 20 ilmek oldu. Bir doladım, artırdım. 1, 2, 3 ilmeğin içerisinden bakın ipim önde, bir ters ilmeğimi aldım. Bu 3 ilmeğimi de kapattım. Bir doladım, artırdım. Düz ilmeklerimle devam ediyorum. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünden yıldız yaprağımızı kapattık. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters ördüm geldim. Toplam ilmek sayımı da saydım, belirledim. Robamın duruşu da bu şekilde. Şöyle bakalım. Toplamda 241 ilmeğim var elimde. 37 ilmek bir ön yaka, 50 ilmek kol, 67 ilmek yeleğin arka sırt bölümü, 50 ilmek diğer kol, 37 ilmek bir ön yaka. Şimdi örgümün ön yüzünden devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra düz ilmeklerle devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Bu 3 ilmeği kapattığım zaman yine bir ajur çalışması yaptım. Burada 9 tane ajur oldu. Şöyle 2, 4, 6, 8, 9. İlmeklerimi saydım. Ayraçlarla da ayırdım. Ve kırmızı ayraca geldim. Kol ilmeğime geldim. Kol ilmeğimi haroşa öreceğim. Yeleğimin kolunda fırfır çalışması olacak. Yıldız roba tekniğini bu sefer en azından şu kolda farklı bir çalışma yapmak istedim arkadaşlar. Haroşadan sonra bir de fırfır çalışacağım. Hani tamamen haroşa çalışmayacağım. Şimdi ipimi öne aldım. Haroşayı biliyorsunuz ben ters ilmeklerle oluşturuyorum. Yeleğimin kol bölümündeki 50 ilmeğimi haroşa olarak devam ediyorum.
Sarı ayraca kadar haroşa ilmeklerle devam ediyorum. Sarı ayraca geldim. Ayracımı hemen bu şişime aldım. Sağ şişime yeleğimin arka sırt bölümünde düz ilmeklerle devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Kol bölümünde haroşa çalışıyorum. Yaka bölümünde düz ilmek ve sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim. Yakada yeleğin arka sırt bölümünde düz ilmeklerle, kolda haroşa ilmeklerle. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Ters ilmeklerle ördüm geldim örgümün arka yüzünden sıra sonuna ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra düz ilmeklerle devam ediyorum. Kırmızı ayraca kadar, kol ilmeğime kadar kol ilmeklerimi haroşa örüyorum. Kolda 2 sıra haroşa oluşturacağım. Daha sonra farba çalışacağız. Yeleğimin arka sırt bölümü düz, diğer kol ilmeklerim haroşa, diğer yaka düz. 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa. Bu şekilde sıra sonuna geliyorum. Sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Örgümün ön ve arka yüzünden ördüm, geldim. Kolda 2 sıra haroşa oluşturdum. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. Kenar ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Kol ilmeğime kadar, şu kırmızı ayraca kadar düz ilmeklerimle devam ediyorum. Yıldız yaprak kapandıktan sonra hiçbir artırma işlemi yok, gördüğünüz gibi. Kırmızı ayraca geldim. Burası kol ilmeklerim. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz ve 4 ilmek ters. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. Bir doladım. Doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim, bir ilmek düz. İpimi ön aldım. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Kolda farba çalışmasına geçtik. İpimi ön aldım. 1 2 3 4 ilmek ters, bir doluyorum. İpim arkada, bir ilmek düz. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm, bir doladım, bir ilmek düz ördüm. İpimi ön aldım. 1 2 3 4
ilmek ters ördüm, bir doladım, bir ilmek düz ördüm. İpimi ön aldım, 1 2 3 4 ilmek ters, bir doladım, bir ilmek düz. İpimi ön aldım, 1 2 3 4 ilmek ters ördüm, bir doladım, bir ilmek düz ördüm. Tekrar ipimi ön aldım, 1 2 3 4 ilmek ters ördüm, bir doladım, bir ilmek düz ördüm. Kolun bu ilk başta 4 ilmek ters, bir doladım, bir ilmek düz ördüm. Burada da 5 ilmek ters ilmeğim kaldı. İlmeğimin dengelenmesi için burada 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek alıyorum. Burada da 4 ters ilmeğimi ördüm. Kol fırfırlı olduğu için ilmekler artacak. O bir ilmek eksilse de hani çok bir önemi yok. Kolu sıkmaz. Ayracım açılmış. Sarı ayracımı aldım kol tarafına ve yeleğimin arka sırt bölümünde düz ilmeklerle devam ediyorum. Bu kolda nasıl çalıştıysam diğer kolda da aynı şekilde çalışıyorum. 4 ilmek ters, bir doluyorum, bir ilmek düz, 4 ilmek ters, bir doluyorum, bir ilmek düz. Burada da bir ilmek fazla gelecek. O bir ilmeği de yine eksiltiyorum. Yeleğimin ön yakası düz ilmeklerle ve sıra sonunda da 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa. Bu şekilde örüyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünden 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. Bu kolda da aynı çalışmayı yaptım. Örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünden 7 ilmek ön pat ilmeklerim hariç ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Bu sıra bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa ters ilmeklerle. Sonra ters ilmeklerle devam ediyorum. Kol ilmeklerime kadar burayı biraz hızlı geçeyim. Kol ilmeklerime geldim. Ayracımı diğer şişimi aldım, sağ şişime. Şimdi burada 4 ilmek düz. 1 2 3 4 2 ilmek ters, bir de ajur ilmeği ve 4 ilmek düz, 2 ilmek ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Yeleğimin ve kol kısmında robamın ilmekleri gördüğüm şekilde ön pat ilmeğim de haroşa. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Ve sonrasında haroşa ilmeklerle devam ediyorum. Kol ilmeğine kadar. Kol ilmeklerine geldim. Haroşa ilmeklerimle. Ayracımı aldım sağ şişime.
Burada şimdi farba çalışıyoruz biliyorsunuz. 4 ilmek ters. Bakın 4 ters ilmeğimi ördüm. Bir doladım. 1 2 ilmek düz. İpimi öne alıyorum. 4 ilmek ters. Bir doluyorum. Doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim, 2 ilmek düz. 4 ilmek ters örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 4 ilmek ters örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmek düz. Bu şekilde örgümü ilerletiyorum. Kol ilmeklerimde farba çalışıyorum. Yeleğimin arka sırt bölümü haroşa. Tekrar kol ilmekler farba. Ön yaka haroşa. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Haroşa ilmeklerimle devam ediyorum. Kol ilmeklerime kadar. Ayrıca kadar kol ilmeklerim. Oraya kadar devam edelim. Haroşayla. Kol ilmeklerime geldim. Ayracımı sağ şişimi aldım. Kol ilmeklerinde örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Bakın. 4 ilmek düz, 3 ilmek ters bu sıra. 4 ilmek düz, 3 ilmek ters. Örgümün arka yüzünden bu şekilde ilerliyorum. Kol ilmeklerinde ilmekler gördüğüm şekilde, diğer yaka, yeleğin arka sırt bölümü ve bu yaka haroşa ilmeklerle devam ediyor. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Örgümün ön yüzünden şöyle hemen anlatayım, bir bakalım. Haroşa kısmını haroşa örüyorum. 7 ilmek ön pat ilmeklerimle beraber. Kol bölümünde farba kısmında farba çalışıyorum. 2 ajur. Bakın çalıştım. 5 ajur çalışıp geliyorum. Bunu 5 ajura tamam edeceğim. Koldaki fırfırı 5 ajura tamamladım. Geldim. Şimdi kol ilmeklerini kapatıyoruz bu fırfırı. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Örgümün ön yüzündeyim. Yedi ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Kırmızı ayracı kadar, kol ilmeklerine kadar düz ilmeklerle devam ediyorum. Kol ilmeklerine geldim. Ayracımı alıyorum kenara. İlmekleri gördüğüm şekilde kapatıyorum. Ters ilmeğimi ters olarak, düz ilmeğimi düz olarak kapatıyorum. Bu şekilde kapattığım zaman fırfırımız daha hoş, daha güzel oluyor. Şimdi burada bakın 4 ilmek ters ilmeğim, 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu ilmeğimi tekrar sol şişime aldım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek, bakın ters olarak kapattım. Düz ilmeklerime geldim. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeğimi şişime aldım. Düz olarak 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek.
Fırfırlı örgülerde kol ağzında ya da etek ucunda fark etmiyor. İlmekleri gördüğümüz şekilde kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ipimi öne aldım. Burada ters ilmeğim bak. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. İlmeğimi hep diğer şişime takarak elimdeki bu sabit ilmeğimi bu şekilde kapatıyoruz. Tekrar düz ilmeğe geldim. Bakın ipimi arkaya aldım. Bu şekilde ilmeklerimizi kapatmaya devam ediyoruz. Sarı ayraca kadar. Kol ilmeklerimi kapatıp geliyorum. İlmeklerimi kapattım. Bakın sarı ayraca geldim. Ayracımı alıyorum kenara. Bu bir ilmek. Kol ilmeklerine ait. Bir ilmek de yeleğimin arka sırt bölümüne ait. 2 ilmeğin içerisinde yine bir ilmek aldım. Kol ilmeklerini tamamen kapattım. Şöyle bakalım. Kolda bu şekilde bir fırfır oluşturduk. Şimdi örgümü döndürüyorum. Bu şekilde. Kol altından ilmek artıracağım. Yeleğimin alt beden bölümüne ahududu modeli çalışacağım için kol altından 3 ilmek artıracağım. Ahududu modeli örgüyü açar. Şöyle bakın 1 2 3 ilmek yeterli. Şu şekilde. Bu şekilde örgümüzü kapatıyoruz. Şöyle şurada bir ip uzaması oluyor ilmeği kapatırken, bunu önlemek için bakın şuradan şişimi taktım, ilmek aldım. Bu ip uzantısını da aldım. Bu 2 ilmek görünüyor. Ama ilmek değil. Bir ilmek de yeleğimin ön yakadan alıyorum. Üçünün içerisinden bir ilmeğimi aldım. Örgümü döndürüyorum. Bu ilmeğimi örmeden aldığım dönmüş olduğum ilmeğimi ve 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kol altı böyle tok dursun diye düz olarak örersem kol altı zayıf durur. 3 ilmeğimi ters olarak ördüm ve düz ilmeklerimle devam ediyorum. Yeleğimin arka sırt bölümü burası. Şimdi şöyle bakalım. Bu kolu kapattım. Gördüğünüz gibi. Düz ilmeklerle devam ediyorum. Diğer kola geliyorum. Aynı şekilde ilmekleri gördüğüm şekilde farbada kapatıyorum. Dönüyorum. 3 ilmek artırıyorum. Dönüyorum. O 3 ilmeği ters örüyorum. Yeleğimin yaka kısmını düz, haroşa kısmını da haroşa örüp geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümü ilerlettim. Bakın. Şöyle bakalım kollara. Şimdi bu birinci kolda nasıl çalıştıysam ikinci kolda da aynı şekilde çalıştım. İlmek sayılarımı vereyim. Hemen sizlere. 241 ilmeğim vardı biliyorsunuz. Kol ilmeklerim 50 ilmekti. Bu farbadan önce kolları kapattım. Elimde 141 ilmeğim kaldı. 3 ilmek bir kol altından, 3 ilmek de bir kol altından artırdım. Artı 6. Toplamda 147 ilmek elde ettim. Örgümün arka yüzündeyim. Sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum örgümün arka yüzünden. Ön yüzünden modelimizi kuracağız. Örgümün arka yüzünden ördüm geldim.
Örgümün ön yüzündeyim. Modelimi kuracağım. Modelim 3 ve katları ahududu. Şu şekilde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haraşo ördüm. Kenar ilmeğimle beraber. İlmek sayımda 1-2 ilmek eksik ya da fazla kalırsa ona göre ayarlarım. Eksik olursa bir ilmek artırırım. Fazla olursa onu da eksiltirim. Şimdi 7 ilmek ön pat ilmeğimden sonra 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. Bakın bu şekilde ilk sıramız. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz örüyorum bakın. 2 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters, 1 ilmek düz. Bu şekilde örgümü ilerletiyorum. Nereye kadar? Diğer yakaya kadar. Buradaki son modeli de beraber çalışalım. Yani 2 ters, 1 düz, 2 ters ilmeği de beraber çalışalım. Son modeli beraber çalışalım dedim. Sıra sonunda burada 2 ilmek ters, 1 ilmek düz. 1 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 3 6 7 ilmek kenar pat ilmeğim. Burada 3 ilmek kaldı. Evet, 1 ilmek fazla geldi. Şöyle yapıyoruz. 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım, eksilttim. 1 ilmeğimi de ters ördüm. Bakın 2 ilmek ters oldu. Ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. 7 ilmek ön pat ilmeğimi ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünde 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Diğer ilmeklerimi, yani 7 yeleğimin model kısmındaki olan ilmeğimi de gördüğüm şekilde örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Kenar ilmeğimle beraber 7 ilmek pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra 2 ilmek düz, 1 ilmek ters. Örgünün ön yüzünde ters olan ilmeğim arka yüzünde düz, örgünün ön yüzünde düz olan ilmeğim arka yüzünde ters şeklinde ilerliyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. İlmekleri gördüğüm şekilde örerek. Sıra sonundaki şu son modele kadar beraber çalışalım dedim. Son 2 modele kadar. Burada kaç ilmeğim var? 3, 6, 7 ilmeğim ön pat ilmeğime ait. 3, 6, 7 ilmek kalmış. 2, şu bir düz ilmeğimden sonra. Şimdi 2 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz ördüm. Burada 2 ilmek ters olması gerekirken bir ters ilmeğim oluyor. Onu hemen şöyle yapıyorum. Şuradan bakın şu şekilde bir ilmek ters aldım. Bir ilmek daha aldım. 2 ilmek ters ilmeğimi yaptım. Artırdım yani. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. İpimin katını almışım burada. Düzelttim. 2 ters bir düz, 2 ters bir düz örerek örgümün ön yüzünde modelimin ilk sırasını çalıştım. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Sizler de arkadaşlar bir ilmek eksik ya da fazla gelirse bu şekilde ayarlarsınız. Eksik gelirse artırırsınız. Fazla gelirse de eksiltirsiniz.
3, 6, 7 ilmeğimi ördüm. Şimdi 2 ilmek düz. 1, 2. 1 ilmek ters. 2 ilmek düz. 1 ilmek ters. 2 ilmek düz. Örgümün arka yüzünde yeleğimin haroşa ilmeklerini haroşa örüyorum. Ön pat ilmekleri. Yeleğimin model kısmında ilmekleri gördüğüm şekilde örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Örgümün arka yüzünden örgümü ilerlettim, geldim. İlmekleri gördüğüm şekilde örerek 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm ve örgümün ön yüzünü döndürdüm. Modelde 2 sırayı tamamladım. İlk modelde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. Kenar ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra 2 ilmek ters, 3. sıradayız modelde. Bir düz ilmeğim var burada, bakın. Bu bir düz ilmeğin içerisinden 5 ilmek elde edeceğim. Bakın, bir ilmek aldım. Bir doladım 2. Aynı ilmekten bir ilmek daha aldım 3. Bir doladım 4. Aynı ilmekten bir ilmek daha aldım 5. İlmeğimi şişimden çıkardım. 2 ilmek ters ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Bu düz ilmeklerin biri dolu, biri boş, biri dolu, biri boş şekilde ilerleyecek. 2 ilmek ters ördüm. Buradaki bir düz ilmeğimin içerisinden 5 ilmek alıyorum. Bir ilmek aldım, bir doladım 2. Bir ilmek daha aldım 3, bir doladım 4. Bir ilmek daha aldım 5. 2 ilmek ters ördüm. Bir ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters ördüm. Bakın, bir dolu, bir boş, bir dolu, bir boş dediğim bu şekilde. Sonra bir düz ilmeğimin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım 2, aynı ilmekten bir ilmek daha aldım 3, bir doladım 4, aynı ilmekten bir ilmek daha aldım 5. 2 ilmek ters, bir ilmek düz. Bu şekilde ilerleyelim. Sıra sonundaki şu 2 düz ilmeğe kadar. Bu 2 düz ilmeği tekrar beraber çalışalım sıra sonunda. Sıra sonunda 2 düz ilmeğim kalana kadar örgümü ilerletip geldim. Burada bakın, bir düz ilmek ördüm. 2 ilmek ters. Bir düz ilmeğimin içerisinden 5 ilmek alıyorum. Bir ilmek aldım, bir doladım 2. Aynı ilmekten bir ilmek aldım 3, bir doladım 4. Aynı ilmekten bir ilmek aldım 5. 2 ilmek ters, bir ilmek düz, 2 ilmek ters, 7 ilmek ön pat ilmeğimde haroşa. Şöyle bakalım. Sıra başında bir dolu olarak çalıştık. Sıra sonundaki bir düz ilmeğim bir boş geldi. Bu pek bir şey fark etmeyecek, çünkü bir model bittiği zaman ikinci modelde de boş olan düz ilmeklerim dolu olacak. Dolu olan düz ilmeklerim boş olacak. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa. Örgümün arka yüzünde modelde 4. sıradayım, ilk modelde. 7 ilmek ön pat ilmeğimden sonra 2 ilmek düz, 1 ilmek ters, sonra 7 ilmek 9 ilmek düz. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bu 9 ilmeğin ikişer ilmek kenardaki düz ilmeğim, bir ilmekten de 5 ilmek almıştık. 5 ilmek de o. 1 ilmek ters, 9 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 ilmek ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Sıra sonundaki
Şu bir modeli yine beraber çalışalım. 9 düz ilmeğimizi ve haroşa ilmeklerimizi. Örgümün arka yüzünden bakın son modele geldim. Burada bir ters ilmeğimi ördüm. 9 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve kenar pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İlk modelde 5. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra örgümün ön yüzünden 9 ilmek ters, 1 ilmek düz, 9 ilmek ters, 1 ilmek düz şekilde ilerliyorum. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek ters. 1 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek ters, 1 ilmek düz. Sıra sonuna kadar ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz örüyorum. Sıra sonunda da 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüp geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünden birinci modelde 5. sırayı tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. Kenar ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum bak. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters örerek ilk modelin 6. sırasını sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Sıra sonunda da 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Örgümün arka yüzünden ördüm geldim. Birinci modelde 6 sırayı tamamladım. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Örgümün ön yüzünde birinci modelde 7. sıra haroşa ilmeklerimi haroşa örüyorum. Yeleğimin model kısmında da ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Tersi ters örüyorum. Düzü düz örüyorum. Bakın. 9 ilmek ters. Bir ilmek düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Model kısmında ilmekler gördüğüm şekilde ön pat ilmekte haroşaları da haroşa örüyorum. Modelde 7 sırayı tamamlıyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünden 7 sırayı tamamladım modelde. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi ön aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra ilmeklerimi gördüğüm şekilde örüyorum. Yeleğimin model kısmında nereye kadar? 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Modelde 8 sırayı tamamlıyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Modelde 8 sırayı tamamladım ilk modelde. Şimdi şu önemli, bakın şurası. Bakın burada 1 2 3 4 5 sıra olması gerekiyor, ters sıra. Şimdi bu ilmekleri topluyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. 2 ilmek ters ördüm. Bu 2 ters ilmeğim, bakın şuradaki ters ilmeğim. Sonra burada 5 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek alıyorum. İpim arkada, bakın 1 2
3, 4, 5. 5 ilmekten şu şekilde içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Sonra bakın bu ilmeğimi bu şişime taktım. Tekrar içerisinden bir ilmek aldım. Topladım. Gördüğünüz gibi ahududuyu. 2 ilmek ters ördüm. Burada bir ahududu kapanıyor, biri açılıyor. Bakın bu aradaki dolu, boş dolu dedim ya, boş olan bir ilmeğimi şimdi dolu olarak çalışıyorum. Bakın içerisinden bir düz ilmek aldım, bir doladım, 2 aynı ilmekten bir ilmek daha aldım, 3 bir doladım, 4 aynı ilmekten bir ilmek daha aldım, 5 2 ilmek ters ördüm. Modelin biri kapandı, biri açıldı. Dediğim gibi buradaki tek önemli şey şu ters sıranın 5 sıra olması. 2 ters ilmeğimden sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimin içerisinden bakın ipim arkada, bir ilmek düz aldım. Sonra bu ilmeğimi bakın sol şişime taktım. Tekrar içerisinden bir ilmek aldım. Şöyle sabitledim. 2 ilmek ters ördüm. Bir düz ilmeğimi içerisinden bir ilmek aldım, bir doladım, 2 aynı ilmekten bir ilmek aldım, 3 bir doladım, 4 aynı ilmekten bir ilmek aldım, 5 2 ilmek ters ördüm. Eğer siz şişle toplayamıyorsanız bu 5 ilmeği ben şöyle bir de tığ ile anlatayım. Bakın şişimi bıraktım, tığımı aldım. 1 2 3 4 5 ilmek, ipim arkada. 5 ilmekten bir ilmek aldım, şöyle sabitledim ve şişime taktım. 2 ilmek ters ördüm. Burada yine bir ilmekten 5 ilmek alıyorum. 2 ilmek ters ördüm. Bir sefer daha tığ ile toplamayı anlatmaya çalışacağım. Hem şişle hem tığla nasıl topluyoruz onu anlatıyorum. Tığımı elime alıyorum. Bakın ipim arkada 1 2 3 4 5 ilmek aldım. Bakın 5 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu 5 ilmeği topladım. Şöyle bir sabitledim ve şişime aldım. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Sıra sonundaki şu son bir modeli de beraber çalışalım. Model kaydırmalı olduğu için ilk modelde burası, bu bir ilmeğim boş olarak kalmıştı. Şimdi ikinci modelde dolu olacak. Yani ahududu olacak. Oraya kadar örgümü ilerletip geliyorum. Ya Rabbim. Evet, sıra sonundaki son düz ilmeğime geldim. Şu bir düz ilmeğime. Burada ahudutumu topladım. Sabitledim. 2 ilmek ters ördüm. Bir düz ilmeğimden 1, 2, 3, 4, 5 ilmek aldım. 2 ilmek ters ördüm. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. Ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Sonra 9 ilmek düz haroşa ilmeğimden sonra bir ilmek ters, 9 ilmek düz. İlmekleri gördüğüm şekilde örerek sıra sonuna geliyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi sıra sonunda da burada 9 ilmek düz, 1 ilmek ters, 2 ilmek düz geliyor. Sıra sonuna kadar ben örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden.
Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Sonrasında 2 ilmek ters, 1 ilmek düz. Bakın ahududunu topladım, orası düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek ters, 1 ilmek düz. 9 ilmek ters, 1 ilmek düz olarak sıra sonuna kadar geliyorum ve sıra sonunda da haroşa ilmeklerimi haroşa örüyorum. Bak bu şekilde devam edelim. Örgünün ön yüzünden ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz. Arka yüzünden de gördüğümüz şekilde. Şu ilk ahududu da olduğu gibi 5 ters sıra olacak örgünün ön yüzünde. Şimdi 5 ters sıra olana kadar örüp geleyim. İkinci modelde de ahududunda bak örgümün ön yüzünden 5 sırayı tamamladım ters olarak. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Burada 2 ilmek ters ördüm haroşadan sonra. Bakın bu bir düz ilmeğim. Tekrar ahududuyu böyle çalışıyoruz. Bir ilmek aldım içerisinden, bir doladım, 2 bir ilmek daha aldım, 3 bir doladım, 4 bu ilmeğimi şişimden çıkardım. 2 ilmek ters ördüm. 1 2 3 4 5 ilmeğimi, bakın ipim arkada, içerisinden bir düz ilmek alıyorum. Biraz zorladım, ilmeği sık almışım. Evet, bir düz ilmeğimi aldım. Sonra bu ilmeği bakın şu şekilde bir sabitledim. Tekrar 2 ilmek ters. Buradaki bir düz ilmeğimden yine 5 düz ilmek aldım. 2 ilmek ters ördüm. Modelin mantığını anladık. Modelimiz bu şekilde yer değişmeli. Ben sıra sonuna kadar öreyim. Daha sonra örgümün arka yüzünden de örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden ördüm, arka yüzünden de ördüm, geldim. Modelimiz kaydırmalı bir model demiştik. Yer kaydırmalı. Bu şekilde devam edelim. Şöyle bir yeleğimizin duruşuna da bakalım beraber. Bakın böyle. Yeterli bir ölçüye gelene kadar ben öreyim. Yeleğimin model kısmını, daha sonra etek ucundaki haroşa ve fırfır kısmını yine beraber çalışırız. Yeleğimi yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm, geldim. 11 model çalıştım ahududundan. Hemen şöyle anlatayım bakın. Son modeli topladım. Hani birini toplayıp birini açıyorduk ya. Daha sonra açmadım. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters öreceğim. Etek ucu haroşa sırama hazırlık bu örgümün arka yüzünden. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Haroşa ilmekleri ters oluşturuyorum biliyorsunuz. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Diğer yakadaki 7 ilmek ön pat ilmeğimde de son ilik yerini açacağım. 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle ördüm, geldim 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar, bakın
Şöyle 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Eksilttim. Son ilik yerini de açtım yeleğimizde. Ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber tüm ilmeklerim haroşa. Şimdi şu şekilde haroşa olacak etek ucu. Örgümün ön yüzünden de arka yüzünden de haroşa örüp geleceğim. Kaç sıra? Şöyle 3 diş haroşamız yeterli. Şöyle şu şekilde 3 diş haroşa yeterli. 3 diş haroşadan sonra kol fırfırını nasıl çalıştıysak etek ucuna da aynı şekilde fırfır çalışacağız beraber. Ben şimdi örgümün ön yüzünden 3 haroşa dişi oluşturup geliyorum. Yani 3 sıra haroşa sırası. 3 haroşa sırasını oluşturdum, geldim örgümün ön yüzünden. Bakın. Şimdi yine örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Kenar ilmeğimle beraber 7 ilmek pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra 7 ilmek pat ilmeğimin hemen önünde 4 ilmek ters, bakın. 1 2 3 4. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. İpimi aldım. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. Bir doladım. Doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim, bir ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bu şekilde ilerletelim. Kolda fırfırı nasıl çalıştıysak etek ucunda da aynı şekilde çalışıyoruz. Bakın, bir düz ilmekten sonra tekrar 4 ilmek ters. Nereye kadar ilerletiyorum örgümü? Şöyle hemen bakın. Diğer ön pat ilmeğimin önünde şu 3 6 7 7 ilmek ön pat ilmeğimin önünde 5 ilmek kalana kadar örüp geliyorum. Bir doladım, bir ilmek düz, 4 ilmek ters, bir doladım, bir ilmek düz, 4 ilmek ters. Şimdi 3 6 7 ön pat ilmeğimin önünde 5 ilmek kalana kadar öreyim dedim, değil mi? Şimdi 4 ilmek ters ördüm ya, bir doladım, bir ilmek düz, 3 6 7, burada 4 ilmek kalması gerekiyor, bir ilmek fazla geldi. Bunu hemen şöyle 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alarak bakın eksilttim. Eşit olması için sıra başıyla sıra sonundaki ilmeklerimizin eşit olması gerekiyor. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. Bakın, bir ilmek fazla geldi, onu eksilttim, hiç sıkıntı olmaz. Örgümün arka tarafını döndürüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. 2 4 6 7. Daha sonra 4 ilmek düz. Örgümün ön yüzünde 4 ters ilmeğim, arka yüzünde düz. Bakın, 1 2 3 4. İpimi ön aldım. 2 ilmek ters. Ajur ilmeğim ve diğer normal bir ilmeğim. Şimdi 4 ilmek düz. 1 2 3 4. İpim arkada, 4 ilmek düz. İpimi ön aldım. 1 bir de ajur ilmeğim, 2 ilmek ters. 4 ilmek düz, 2 ilmek ters örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonundaki 7 ilmek ön pat ilmeğimi de
haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden 4 ilmek düz, 2 ilmek ters olarak haroşa ilmeklerimi de haroşa ördüm. Şimdi örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Burada bakın bir ajur çalıştım. Hani burada fırfırın mantığını anladık kolda, biliyorsunuz. Onun için daha fazla anlatmaya gerek duymuyorum. Videomda çok uzuyor. Şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 ajur çalışmıştı kolda. Şimdi elimde ipim az kaldı. Bunun için 5 ajura yeterse 5 ajur çalışacağım. Bakacağım, eğer ipim yetmiyorsa 4 ajur çalışıp geleceğim. Hani ipimin yeteceğine göre. 2 ip tam bitecek. Şimdi ben ipimin yeteceğine göre örüp geliyorum. Dediğim gibi 5 ajura fırfırda ipim yeterse 5 ajur, yetmezse 4 ajur örüp geleceğim. 4 ajur çalıştım, geldim yeleğin etek ucundaki farba kısmında. İpim çok az kaldı. İlmekleri ancak kapatır. Ben video başında demiştim ki 1,5 ipten fazla 2 ipe yakın gider demiştim ama 2 ip tam yetti. Ben şunu hesap edemedim. Koldaki fırfır, etek ucundaki fırfır, hani buna ne kadar ip gideceğini hesap edemedim. Kusura bakmayın. Sizlerin ipiniz yetmeyecekse şöyle bir bakın ipinizin durumuna. Şuradaki haroşa sırasını 3 sıra değil de 2 sıra yaparsınız. Şu aradaki 4 ilmek ters ilmeği de 4 ilmek değil de 5 ilmek yaparsanız getirirsiniz ipinizi. Yani şu farba biraz daha az olur. Şimdi şöyle ipimi öne alıyorum. Baştaki ilmeği örmeden aldım. Şöyle haroşa olarak kapatıyorum yeleğimin haroşa kısmını. Şimdi haroşa kısmını haroşa olarak kapattım, değil mi? Ters ilmekleri 4 ters ilmeğim var. Ters kapatıyorum. Ve düz ilmeklerimi de düz olarak kapatıyorum. Yani ilmeklerin yönüne göre kapatıyorum. Kol fırfırında da aynı şekilde ilmek yönüne göre kapatmıştım. İlmeklerimi kapatıyorum. Düğmelerimi de dikip geliyorum. İlmeklerimi kapattım, düğmelerimi diktim, geldim sevgili hanımlar. İpim tam ucu ucuna yetti. Şu kadar, bakın şu iki düğüm arası kadar bir ip kaldı, onunla da temiz işini yaptım. Şimdi dilerseniz yeleğimizin beden genişlik ve boy ölçüsünü alalım. ...30 santim beden genişliği. Şöyle arka enseden alalım. Enseden buradan 37 santim boy uzunluğu, omuzdan aldığım zaman 39 santim. Yeleğim 2 yaş için uygun. 3 yaşına kadar giyer bebeğimiz. 2 yaş grubu için uygun olan bir yeleğim oldu. Ön tarafı bu şekilde. Arka tarafı da bakın bu şekilde. Yeleğimin tasarım bana ait. Tabii ki ahududu model, fırfır, yıldız roba hemen hemen bütün örgücü arkadaşların kanalında var. Ama ben bu şekilde toparlayıp yaptım. Bir dahaki videolarımda, bir dahaki projelerde görüşmek üzere diyorum.
Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.